Anahtarsız. Anahtarsız. Ne kadar mesafe acaba? Şurada dursam. Yok. Almıyor. Buradan aldım. Tamam, buradan mesafe. Bu yanında olduğun sürece basıyorsun. Basıyorsun, komut veriyorsun bak. Direksiyon kilitli şu an. Ha, bu tarafa gidiyor. Çeviriyoruz şöyle. İlk komutu veriyorsun. Işık yandı mı her şey yapabiliyorsun bak. Tamam, şunu da şöyle çevirip Aynen. çalışıyor. Aynen, ortalama yakıtı falan. Şöyle nasıl çıkarıyorduk bunu? Şu komuttan çıkıyor. Şuradan çıkıyor. Aynen. Böyle de çıkarıp Benzin. bu da ufacık bir şeymiş. Ufacık yapmışlar. Bu da böyle. Farkı o. Daha kimse Evet. çekmemiş bu. Bu ne kadar daha testte mesela burada? Bu yarın. Gidiyor mu? Yarın gidiyor ya. Gitmeseymiş iyiymiş. Bir test İşte çekerdik. monokapağı falan buradan açılabiliyor. Normalde monokapak gelmiyor ama bu aksesuarında var. He, bu orijinalinde Selen var. Sele var. Sele var. Bak, Tamam. aksesuar. Şöyle başka. Şöyle bir bakayım. Şöyle bineceğim şeye. Lastikleriyle geliyor. Çift çıkış egzoz. Ama burası led. Lastikler Dunlop. LED mi? Yok led değil. Arkası Normal. Bunlar normal. Şey, ön far LED. Aynen. Sinyaller normal. Su soğutmalı. Kaç beygir bu? Bu 17 beygir onu. Aynen 17 beygir. 17. Ya şunu çok küçük yapmışlar ya biraz. 11 litrede. Evet, enine de küçük. Ama bunun amacı zaten küçük olması. S daha da küçük. Granajlar yok. Daha dik oturuyor. Ben sürekli kontak açacağım diye bunu cebime atayım şunu. Eldivenimi giyeyim. 125 cc GSX. Ben bunun S'ini çok beğenmiştim ama ona da bindim. O da çok şey olarak küçük. Boyut olarak. 1 kilo daha küçük bir de şey. Yani aynı şase de kafa falan daha da Evet. küçük duruyor. Ya, yere falan çok yakın. Özellikle kısa boylulara, bayanlara falan ideal. Çok beğeniyorlar. Binelim bakayım şöyle. Ya böyle şey yani 134 kilo. 134 kilo. Ön arka ABS. Oyuncak gibi duruyor ya. Güzel yani. Şimdi çalıştırırken de şuraya bastık. Anahtar cebimde. Komutu verdik, ışığımız yandı. Çeviriyoruz. Aynen normal. Şu an ekran geldi. Selam olmayı bekliyoruz. Enjeksiyonunu hani söylemeye de gerek yok ama yine de 12.000 devir çeviriyor. dokundun, kendi şarjını kendi çalışana kadar veriyor mu? Aynen. Kolay marş, easy marş diye geçiyor. Evet. Gidon falan çok şey. Şurası Yine ayarlanabiliyor. Buradan yine ileri geri biraz daha evet. ayarlanabiliyorsunuz. Daha böyle. Bir şey daha ayarlanıyor dedin ha. RPM yani ayarlayabiliyorsun. ilk rodajda veya siz belli ki bir devri geçmek istemiyorsunuz. Onu 6.000, 7.000 devire kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yani o devire kadar, devirden sonra diyor ki redline ışığın yanıyor. Hani vitesimi değiştir diyor. Evet. Ben hemen yağmur indirmeden başladı ağır ağır. Hemen gideyim geleyim. Yağmur da başladı. Bir testimizi de yapalım. Çok merak ediyordum bu. GSX R125. GSX 125R. Şuralar aynaları ayarlamamışlar. Yani çok küçük yani. Size nasıl anlatayım ya? Yani böyle çok yatmıyorsunuz, havadasınız. Ha, depo yok yani. Depo diye bir şey yok. 12 litre mi dedi yanlış hatırlamıyorsam. Tam emin değilim. Depoya yatamıyorsunuz. Yatmak için bayağı böyle depoya yatarsanız, yani şöyle örnek vereyim. Bak şimdi. Depoya yattığınız zaman şurada durayım. Depoya yatayım desen şöyle şu bayağı şeye geliyor yani. Ön cam suratına geliyor. Yeri tam basabiliyorum şu anda. Öyle söyleyeyim. Durduğum zaman. Ama gazı falan güzel. Şöyle bir basalım. Gidişi güzel. Ön arka ABS, Dunlop lastikler. Frenler ateş. Kullanımı çok kolay ama dediğim gibi çok alçak olduğu için kolları hafif kırmanız gerekiyor ya böyle. Kolları kırdığınız zaman da yani şey oluyor. Üstüne biraz eğilmeniz gerekiyor. Çok alçak. Onun dışında özellik olarak güzel tabii. Arka ön ABS'si kontaksız çalışıyor. Uzaktan kontaksız çalışıyor derken kontak şu an cebimde mesela, öyle söyleyeyim. Şuradan döneyim mi? Yağmur geldi, döneyim. Acaba şeyi merak ediyorum. Gidince deneyeyim şimdi videonun sonunda. Şunu merak ediyorum. Kontak cebimden düşerse ya da çalıştırdık ama kontak masanın üstünde kaldı. Stop ediyor mu, devam ediyor mu acaba? Ediyordur herhalde.
selektörü varmış. Bildiğimiz kumanda kolları standart, uzun kısa falan filan. Şu ekranımı bir sileyim. Yağmur da geldi. Yakıtını sormadık. Birazdan sorarız. Bu henüz 250 kilometrede. O iyi yağmur bastırdı. Kornası da benim MT25'ten güzel çalıyor. Şimdi eğer fiyat konusunda bir probleminiz yoksa, yani fiyatıyla alakalı bir sıkıntınız yoksa, şey yok. Küçük, hani fiyat konusunda bir sıkıntınız yoksa boyu kısa olanlar, bayanlar özellikle tercih edebilirler. Uzun boylular için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben 1.70 boyundayım mesela, bana bile tam işte böyle yani 1.70'ten yukarı olanlara bu motoru tavsiye etmiyorum. Çünkü çok küçük. Video başladığından beri hep aynı şeyi söylüyorum ama harbiden küçük oğlum ya, ne yapayım. Onun dışında güzel ayarlanabilirmiş mesela gidonu falan. Gençler nasıl alayım ben, siz zaten kendim zor sığıyorum. Lan ne oluyor? Ama sele çok rahat, yani böyle ileri geri çok rahat gidip gelebiliyorsunuz. Yağmur yağmasaydı bayağı bir gezerdim bak. Buradan dön, buradan dön. Yok, Yamaha'ya gittik, bana bir kilometrelik yol vermişti dön gel diye. Suzuki servisi tavsiye ederim. İlgili alakalı arkadaşlar çok yardımcı oluyorlar. Bir de öyle bir şeyi yok. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Test yani, hakikaten test yani. Şuraya bırakalım. Yağmur kesilirse belki tekrar çıkarız. Yani şöyle iki ayağımda şu anda çok rahat yere değiyor yani. Yani çok da küçük durmadı aslında, biliyor musun? Ya durmadı, ayağımın yere değiyor ya, böyle bir psikolojik falan uzun boylu hissiyatı yaşatıyor bana. Güzel oldu yani. Uzun boylu arkadaş. Oturduğu zaman bak şöyle oluyor işte. Bayağı yakıştı ya. Yakıştı. Güzel. GSX-R hastası olanlar çocuklarını alabilirler yani.